Sümela Manastırı'na doğru gideceğim. Where are you going? Sümela. Sümela, okay. Eski zamandaki burada yaşayan halk bu fresklerin şifalı olduğunu düşünerek freskleri, yüzleri falan sökmüşler. Suda haşlayıp içmişler o sudan. Herkesten uzak bir dağın yamacındaki mağarayı oyarak kilise yapmışlar. Rahipler fırsattan istifade kendi devletlerini kurmaya çalışmışlar. Savaş olmuş ya hani. Hani her yer karışmış nasıl olsa. İç savaş var. Ben dünyanın nuru ve ışığıyım. Ben dünyanın nuru ve ışığıyım. Muslim religion say every day do one good thing. So help somebody. Bunlara da çok geldi yani 1405 lira dediler de çok fazla dedi. Aşırı fazla dediler. Onlar da biraz şey oldu, rahatsız oldular fiyattan dolayı. Bilmiyorum. Öyle. Şimdi Maçka'nın çıkışına doğru gidiyoruz. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Fuat Diri. Şu anda Rize'deyim. Sümela Manastırı'na doğru gideceğim. Şu ana yola çıkacağım. Oraya çıkıp otostopla Trabzon'a doğru gideceğim. Yani bir sonraki rotamız Sümela Manastırı. Türkiye'yi otostopla çadırda kalarak, gerçekten bu sefer çadırda kalarak ama Türkiye'yi gezeceğim. Yani bu sefer cidden çadırda kalacağım. Çünkü doğuda biliyorsunuz ki hiçbir yerde çadırda kalmadım. Sadece mescitte kaldım. Bir Ulu Pamir'de mescit gibi bir yerde kaldım. Bir de Ani Harabelerinde mescitte kaldım. Çadır açamadım. Ama bundan sonra hava şartları çadır için çok uygun. Yani her şey için çok uygun ve bu sefer sıcaktan uyuyamayacağım. Öyle düşünüyorum. Her yer yanıyor çünkü. Her yer 40 derece, 35 derece. 30 derecenin üstünde her yer. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Bu video ile ilgili düşüncelerinizi videonun sonunda yazarsanız çok mutlu olurum. Haydi biz otostop çekelim. Sabah saat 8:30 şu anda. En çok da otostopta kimse almıyor diye merkezlere girmeyeceğim. Yani şu andan itibaren kesinlikle girmeyeceğim merkezlere. Hani çevrelerinden, köylerden geçmeye çalışacağım. Rize'nin içinde olduğum için hiçbir araba durmuyor. Yani giden araçlar da sağa gidiyor, sola gidiyor. Ya da düz giden varsa almıyor. Şehrin dışına çıkmak da çok zor. Ya büyük şehirlerde şehrin dışına çıkmak zor. Sümela'ya tam 115 kilometre var. Kolumu kaldırmaktan kolum yoruldu. Ücretli otobüsle Trabzon'a geldim. Şu anda Trabzon'un otogarındayım. Yarım otobüsle geldim, ücretli otobüstü. Hiçbir araba durmadı abi. 2 saat boyunca araba durmadı. Bu araba geldi, yolcu indirdi önümde. O esnada ben de sordum, nereye gidiyorsun? Trabzon'a gidiyorum. Ben de Sümela'ya gidiyorum dedim. Otostopla Türkiye'ye geziyorum dedim. Ne kadara götürüyorsun? 120 lira dedi. Sonra dedim işte böyle ben otostopla geziyorum. En azından indirim yapar mısın bana dedim. İndirim yapar mısın? Yarısını almayayım dedi. 60 lira ver gel dedi, atla dedi, sıkıntı yok dedi. Bir 60-70 kilometre geldim. Şu anda Sümela'ya 50 kilometre yol kaldı. Şu ana yola çıkacağım. Şu ana yoldan böyle giden araçlara otostop çekeceğim bu taraftan. Sümela bu taraftanmış. Burası da Trabzon'un otogarı. Vallahi hiç umudum yok ama otostop çekeceğim, yapacak bir şey yok. Maalesef burası da şehir içi olduğu için kimse durmuyor. Ben de yürümeye karar verdim. Biraz buradan çıkayım en azından. Şu caminin arka tarafına doğru gidersem belki şansım daha da artar. En azından alma ihtimalleri daha da yüksek olur. Gördüğünüz gibi buradan gelen araçlar soldan da gidiyor. Sağdan gidenler var. Sanayiye giden var vesaire. Neyi merak ediyorum biliyor musunuz?
Acaba akşam çadırı nerede açacağım? Nerede uyuyacağım? O heyecan ve o tuhaflık var içimde. Çünkü daha çadırın ağzını açmadım. Havada güzel, hava şartları artık düzeldi. Sıcak bir hava var. Bu saatten sonra gittiğim yerlerde herhalde yağmur götürmem diye düşünüyorum. Yağmur götürürsem bu havada ben bereket götürüyorum demektir o zaman. Mübarek bir insanımdır. Böyle Karadeniz böyle abi. Her yer yemyeşil. Selamünaleyküm. Selam. Merhaba. 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 We will go to Hamsikoy, okay? Sida. Yeah, okay. Okay. Okay, okay. For you, okay? You? We will go here. For Okay, you. okay, no problem. Thank you very much. Where are you from? From Palestine. Memnun. Şükran. Afwan. I'm go to Sümela Manastır. Yeah, Sümela. What's your name? My name Sami. Sami. Yes, my wife Hedil. Fedil. Hedil, my wife. Hedil. Yes. Hedil, nice to meet you. My name is Fuat. Furat. Fuat. Yeah, Fuat. Nice to meet you. Nice to meet you. Önümüzde Hasmi köyü var. Hasmi köy mü? Bir bakayım. Aynen. Hamsi köyü. Hamsi köye gidiyorlar. Beni de Maçka'da bırakacaklar. Maçka'dan ben Sümela'ya otostopa devam edeceğim. Ben otostop çekmeden durdular. Vallahi ben öyle yürüyordum. Durdular, hemen gel dedi direkt. Buraya gezmeye gelmişler. Tek tük İngilizce biliyorum. Çok bilmiyorum, hani anlamıyorum. Bir yere kadar. Hani nereye gidiyorsun, nasılsın, iyi misin, o kadar. Yani. Ondan sonra çeviriye de Translate'ten çeviriyorum. Oradan sordum işte. Konuştuk. Biraz fazla getirdi beni ama olsun. Ben söyleyemedim ki burada ineyim diye. Can I get off here dedim en sonunda. O da çeviriden baktım, hani Translate'ten baktım. Abi böyle ben İngilizce kursuna gittim, oradan biraz hani aşinayım, oradan biraz dilim dönebiliyor. Can I get off here dedim. Burası mı dedim geçtim bile dedim, hani onu söyleyemedim zaten. Nasıl yukarı çıkacağım benim? Yukarı çıkıp bu yola çıkmam gerekiyor ya. Abi ben nerede indim? Ya da şuraya doğru gideceğim, şu arka tarafa doğru yürüyeceğim. Oradan otostop çekeceğim. Şu Maçka'ya giden yoldan otostop çekmeliyim ki bakıyorum buradan acaba yol gidiyor mu, gitmiyor mu? Yukarı çıkabilecek miyim? Yok, çıkamam. Yok, çıkamam, mecburen şu üst yola çıkmalıyım. Şu üste çıkmalıyım da ta şuraya kadar, ta oraya kadar yürümem gerekiyor. Maçka'da buluşalım, Maçka'da Araç durmuyor, ben de yürümeye karar verdim. Kimse durmaz, kimse almaz diyorsun. Bir bakıyorsun ülkene gelen yabancı biri seni alıyor, gideceğin yere bırakıyor. Ve ben daha otostop çekmeden, yani elimi kaldırmadan seni alıyor. Ben buradaki insanlardan beklerken yabancı beni aldı, Filistinli. Ne göreceğimi bilemiyorum artık, böyle neler göreceğiz artık tahmin bile edemiyoruz. Bakalım daha kimleri göreceğiz, kimleri tanıyacağız, kimlerle karşılaşacağız hiç bilmiyorum. Selamünaleyküm. Merhaba. Hello. I'm going to Sümela. Oh, thank you very much. Yeah. Okay, bravo. Oley. Hello. Hello. English, German, Little Spanish. English. Yeah. What's your name? Bertie. Bertie. My name is Fuat. Nice Fuat. to meet you, Fuat. 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 Yeah. Nice to meet you. Where are you from? Where are you from? Turkey. I'm Which- Turkish. From where? Yeah, Turkey. Which part, Turkey? I live in Gaziantep.
Gaziantep. I'm YouTuber travel. I'm travel. Okay. Yeah. Travel. Yeah, thank you very much. Where are you from? Germany. Germany. Honduras. Oh, Central America. welcome to Turkey. Valla İngilizce de bu kadar ya. İngilizce anca bu kadar konuşabiliyorum. Ben anladım ki bu yoldan sonra artık böyle yabancılar alacak beni. Yabancılar daha çok böyle meyilliler bu şeylere. Where are you going? Simela. Sümela, okay. Süper, süper. Today, 9 o'clock, arrive from Istanbul to Trabzon. Today. Today. Now, Ha. rental car, Sinela. Monday, Antalya. Monday, Antalya. Oh, very good. Antalya beautiful. Yes. Very beautiful Antalya. Me, 35 years ago, climb Ararat. Diyarbakır. Ha, Diyarbakır. Dogu Bayazit, Ya. Zubir Ararat. Ivan Gölü, Van Dağı. Van Dagel. Okay, valla ne dediğini tam anlayamadım ama. 5,000 5000, yeah? kilometer autostop in Turkey. Me. Yeah. Oh. How the Oh. Sinela. Really? Yes. Oh. Bravo. Kendisi otostop çekmiş Türkiye'de ya. Turkey friendly people with autostop. Now, I understand. I don't know, but Oh. 30 years back, Valla bravo ya. very friendly. Bravo, bravo. Şimdi Mela Manastırı'na geldim ama benim bu çantaları bir yere bırakmam gerekiyor. Nereye bırakacağımı bilmiyorum. Bakalım. Merhaba, kolay gelsin. Evet abi, maalesef. Şansına gitsin. Kolay gelsin abi. Merhabalar. Çantamı sizlere bırakabilir miyim? Maalesef emanet teslim alalım. Tamam. Abi gelmen ne kadar sürer? Yani en kötü 1 saat. O zaman şuraya koy ben bakarım ama yani. Buraya mı? Ya Olur. da şu Bir tanesini tek bırakacağım ya. Sadece şunu bıraksam yeter. Tamam Sen burada mısın? Ha, çok teşekkür ederim ya. Bir tanesini bırakacağım sadece. Yok, almadım. Sizden mi alıyorum? Bir kişi misin? Aynen, ben tekim. Bu araçla yukarı çıkacağız. Yaklaşık 4 kilometre yukarı çıkılıyor ama bayağı yokuş ve bayırmış. 50 lira, 52 lira ödedim bunun için. 52 lirayla yukarı çıkıyorsun. Geldiğinde de dönüşte de ücretsiz servisle geri dönüyorsun. Gidiş dönüş 52 lira. Dolmuşun dolmasını bekliyoruz. Dolmuşun dolmasını bekliyoruz. Bir iki yer kaldı. 2 yer dolunca kalkış yapacak. Dilse. Delsi, okey. Delsi. Berti. Okay, thank you very much. Onlarla geldim. Müze kartım var diye ben bedavaya girdim ama onlardan 1405 lira aldılar. 2 kişi 1405 lira. Bana göre çok pahalı ya. Ve araçlarla hemen şurada indik. Şu hemen girişi, zaten çok bir şey gelmedim. Böyle bu yol Sümela Manastırı'na gidiyor. Bayağı buradan gözükmüyor. Ağaçların arkasında kalıyor. Böyle bir yürüyüş yolu var. Oraya kadar yürüyeceğiz. Manastıra kadar. Abi yol git bitmiyor ya. Öyle bir şey yok. Hem tırmanıyorsun, merdivenler var. Yukarı çıkıyorsun, düz oluyor. Sonra bir aşağı iniyorsun böyle. Yaklaştık gibi çünkü müzik sesi geliyor. Bizi girişte müzik karşıladı. Şimdi Sümela Manastırı'na giriyoruz. Şu yukarıda gördüğünüz önlemler 560 tonluk kayalık varmış orada. Düşme tehlikesi olduğundan dolayı orayı 2015 yılında restorasyon çalışmalarında sağlamlaştırdılar. Çünkü orada bayağı büyük bir kaya var. Düşmemesi için şu sağlamlaştırma işlemi yapılmış orada. Öyle teller ve demirlerle. Sümela Manastırı'na geldiğimizde bize bir giriş daha karşılıyor. Evet. 3. karşılama. Selamünaleyküm. Müze kartım var benim. Kontrole gidip gösterip geçelim. Tamam. Sümela Manastırı'na giden
Yukarı çıkılıyor hala ya. Sümele Manastırı neden ıssız yerlerde, dağların arasında, dağın yamacına yapılmış bir kilise? Bunun da tabi nedenleri var. Hristiyanlığın temelinde bu yatıyor. Böyle dağların başında ıssız yerlerde olmaların bir sebebi var. Sebepleri şöyle: bu tür kiliseler genellikle Hristiyanlığı yaymak amacıyla dağlarda, ıssız yerlerde inşa ediliyor, kuruluyor. Çünkü merkezde olan manastır ve kiliseler çevredeki köylere Hristiyanlığı yayamadıklarından dolayı bu tür yerlerde kiliseler ve manastırlar görmemiz mümkün. Bu yapı 1366 yılından kalan bir yapı. Tabi bu manastırın daha bir geçmişi var. 366 yılında, yani 1700 yıllık bir kilise burası. İlk başlarda kilise mağaranın içinde başladı. Mağaranın içine kilise yapıldı. Sanırsam şu mağara olması gerekiyor. Şuradaki giriş olacak şekilde. Orası ilk başlanan ilk kilise oradaydı ve sonra buralar yapıldı. Buralar sonradan yapıldı. Türkiye'nin en zor, en sıkıntılı restorasyon çalışmaları yapıldı burada. Yani bayağı zorlu bir süreçten geçti burası. 2015'te, 12'de, 13'te tam bilmiyorum, tam hatırlamıyorum ama 2014, 13, 15'te, 16, 17, 18 yıllarında da bu restorasyon çalışmalarından dolayı kapalıydı burası. Burada bir tane ayazma bizi karşılıyor. Şöyle göstereyim sizlere. Buraya insanlar gelip dilek tutup para atıyorlar buraya. Hatta şuradan damlayan sular var. Su damlacıkları, şuradan su damlıyor. Bunun da bir hikayesi var. Yani buraya gelen iki keşiş buraya gelip burayı kurdukları zaman bir keşişin parmağı yaralanıyor ve buranın hemen altında duruyor. Bu su damlacığı o yaranın üstüne düştüğü zaman yara iyileşiyormuş. Yani iyileşmiş kendi kendine. O yüzden ayazma yapılmış buraya. Kutsal su olarak geçiyor ve insanlar buraya gelip dilek tutuyorlar. Bu fresklerin çoğunun, hani içeriye girdiğimiz zaman çoğunun böyle yüzleri oyulmuş, yani yüzleri yok. Gördüğünüz gibi yüzleri yok. Eski zamandaki burada yaşayan halk bu fresklerin şifalı olduğunu düşünerek freskleri şey yapmışlar, yüzleri falan sökmüşler. Suda haşlayıp içmişler, o sudan şifalı olduğunu düşünmüşler herhalde. Yani buraya gelen insanlar da böyle maalesef isimlerini falan yazmışlar yine. Gittiğim her tarih, her kalıntı böyle yerlerde, kiliselerde, manastırlarda çok karşılaşıyorum böyle yazılara, seni seviyorum, bilmem Mehmet Ali, Hasan. Ya bunları yazmanıza gerek yok. Zarar veriyorsunuz böyle. Bakın çoğunun fresklerin yüzleri yok böyle. Yüzler sökülmüş, yüzlerin şifalı olduğuna inanıldığı için. Bak, frekslere dokunmayınız diyor. Meryem Ana ve İsa Peygamber, yani bu şey anlamına geliyor. Meryem Ana'nın karnında İsa Peygamber anlamına geliyor. Böyle bir şey. Tam olarak bilmiyorum ama şunu göstereyim sizlere. Baya böyle tavana çizilmiş bir resim. Dilimin döndüğü kadar bunu anlatacağım. Şuradaki freks, İsa olarak bilinen bir freks görüyoruz şurada. İsa peygamberin parmaklarına dikkat ederseniz sonsuza dek baş kainin o olduğu, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üçlemesinin tek bir Tanrı'da buluşmasını ve diğer iki parmağı da İsa'nın iki yönünü, yani insan ve Tanrı oluşunu sembolize ediyor. Çevresinde ise ben dünyanın nuru ve ışığıyım. Ben dünyanın nuru ve ışığıyım. İki keşiş birbirinden habersiz rüyalarında Meryem Ana'yı görüyorlar. Meryem Ana onları buraya çağırıyor yani. Burası daha mağarayken, dağ başıyken, hiçbir şey yokken buraya çağırıyor.
Ama bu iki keşiş de farklı coğrafyadan keşişler. Bunlar buraya gelip burada birbirlerinden habersiz tesadüfen karşılaşıyorlar ve rüyalarını birbirlerine anlatıyorlar. Aynı rüyayı gördüklerini dile getiriyorlar. Buraya gelip Meryem Ana'ya ait resim buluyorlar. Fotoğraf, resim bilmiyorum tam olarak. Böyle buraya saklanmış bir şey. Onlardan önceki halklar da buraya geldiklerinde burada resim bulmuşlar. Ama o resmi yaktıkları zaman zarar görmüyormuş o resim. Yok edilemeyen bir şeymiş. Bunlar buraya geliyor. Burada o gece yatıyorlar. O gece gene Meryem Ana rüyalarına girip burada kilise yapmalarını emrediyor. Buraya gelen keşişler, o iki keşiş bu mağaranın içinde kilise yapıyorlar. Manastırı başlatıyorlar. Burada kilise yapıyorlar. Bu kilisenin başladığı ilk yer. Yani burası 1700 yıllık bir mağara. Burası da 1366 yılında Trabzon İmparatorluğu Kralı 3. Alexius tarafından yapıldı burası. Sonradan yapıldı. Şu anda gördüğümüz yapı 1366 yılına ait olduğunu yazıyordu. Tam emin değilim. Öyle yazılanı ben söylüyorum. İnternette yazılanı söylüyorum sizlere. Ben daha buradan geçmedim. Keşiş hücreleri ve şapeller. Herhalde yukarıda olması gerekiyor. Burada da böyle bir küçük yer. Ben size dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Bir kusurum olursa, bir yanlışım olursa affola. Dilimin döndüğü kadar size Sümeyla Manastırı'nı anlatacağım inşallah. Tabi bu iki keşişin hikayesi bir efsane. Öyle rivayet ediliyor. Ben internette yazılanı anlattım size. Hemen hemen gittiğim yerlerde, çoğu yerlerde böyle benzer hikayeler duyuyorum. Böyle de bir hikaye var. Özellikle Osmanlı sultanları bu manastıra ve buradaki rahiplere çok önem vermiş. Bayağı önem vermiş ki Osmanlı döneminde Yavuz Sultan Selim döneminde sultanlar ve padişahlar buraya bayağı hediyeler bağışlamış. Yavuz Sultan Selim buraya gelip altın şamdanlar hediye etmiş ve buranın kütüphanesine kitaplar hediye etmiş. Fatih Sultan Mehmet burayı Trabzon'a aldığı zaman bu manastırı çok sevmiş, bayağı hayran kalmış buraya ve bu manastıra özellik vermiş. Burası ilk zamanlar mağaraya oyulmuş bir kiliseydi. Zamanla kutsallığına duyulan inançla beraber bu kilise zamanla büyüdü ve Hristiyanlık dünyasının en önemli bir yer olarak geçiyor, bir ağaç olarak geçiyor burası. Yukarıda pek bir şey yok dediğim gibi. Şu ilk başlanan yer burası. Sert kayaları oyarak yapılmış. Sert kayaları oymak ve burada kilise yapmak kolay değildir. Anlamlı da değil. Herkesten uzak bir dağın yamacındaki mağarayı oyarak kilise yapmışlar. Osmanlı padişahları özellikle buradaki rahiplere çok önem veriyormuş. Bayağı önem veriyormuş. Neredeyse bütün padişahlar hatırı sayılır bağışlarla manastırın hazinesini büyütmüşlerdir. 1918 yılında Rusların burayı işgal etmesiyle birlikte özellikle manastıra göz dikmişler. Hedef manastırdı. Buradaki hazineyi, değerli eşyaları kendileriyle götürmüşler. Ruslar tarafından yağmalandı burası. En çok da yardım ve desteği Abdülhamit yapmıştır. Bu manastıra verdiği topraklar sayesinde manastır çevresindeki 15 köyün sahibi olmuştur burası. 2015 yılında dediğim gibi restorasyon çalışması yapılmış ve gizli geçitler bulunmuştur ve şu an bile hala restorasyon çalışmaları devam ediyor. Şurada da görebiliriz. Burada hala restorasyon çalışmaları devam ediyor. Dediğim gibi bu tür manastır ve kiliselerin özellikle merkezin dışında olmasının sebebi Hristiyanlığı yaymak. Çünkü merkeze inşa edilen kilise ve manastırlar merkez dışında olan köylere ulaşamıyordu. Hristiyanlığı yayamıyorlardı. Yayamadıkları için de böyle dağın başında ıssız yerlere, dağ yamaçlarına kiliseler ve manastırlar yapılıyor ki çevredeki köylere ulaşsın, Hristiyanlığı yaysınlar diye. Özellikle de kendileri ibadete adamış keşişler tarafından
yapılıyor bu tür yerler. Yani mesela dağlarda, ıssız yerlerde ve kimsenin olmadığı yerlerde kiliseler ve manastırlar genellikle böyle inzivaya çekilmek, ibadet yeri olarak biliniyor. Çoğunlukla keşişler oraya gidip keşişler orayı kurup inşa ediyorlar. Burası da mutfakmış. Şöyle. Altta da böyle ışık koymuşlar oraya. Görüntü olsun diye fırın. Fırın olarak kullanılıyormuş burası. Ama benim gördüğüm kadarıyla sanki böyle bir dokunulmuş, yapısı değiştirilmiş gibi geldi bana. Trabzon İmparatorluğu Kralı 3. Alexius'tan bahsettim. Alexius ormanda atıyla gezerken attan düşüyor ve bayılıyor bir anlığına ve onu uyandıran ve bu manastıra getiren inanıldığına göre Meryem Ana'ymış. Yani öyle efsaneye göre Meryem Ana onu buraya getiriyor ve buraya olan önemi ve ilgisi bayağı artıyor ki burayı inşa ediyor. 1366 yılında buraya bayağı şey yapıyor, restore, onarım yapıyor. Bu yapıları o yapmış yani 3. Alexius tarafından 1366 yılında bu yapılar yapıldı. Şu anki gördüğümüz yapı tam emin olmamakla birlikte şu gördüğünüz yapılar ona ait. Ve de şöyle bir şey var. 1918 yılında Ruslar burayı işgal ettiğinde buradaki rahipler bağımsızlığını ilan etmek için Rum devleti kurmaya çalışmışlar. Cumhuriyetin ilanıyla beraber bunlar kendi bacaklarına sıkmışlar rahipler. Bunları ülkeden def etmişler bütün rahipleri. Rahipler fırsattan istifade direkt kendi devletlerini kurmaya çalışmışlar. Savaş olmuş ya hani. Hani her yer karışmış nasıl olsa. İç savaş var. Ruslar burada, Ermeniler burada, İranlar burada. Osmanlılar savaşıyor onlarla. Bir sürü böyle şey var. Olaylar var. Bunlar da rahipler de keşişlerle beraber buradaki halkıyla beraber Rum devleti kurmaya çalışmışlar. Ama başaramamışlar tabii ki. Sümele Manastırı böyle gerçekten çok hikayesi çok güzel geldi bana. Size anlatamadıklarım varsa şimdiden kusura bakmayın. Eksik anlattıysam da düzeltin. Ben dilimin döndüğü kadar size burayı anlatmaya çalıştım. Hatta şuradan da son kez göstereyim. Haydi buradan çıkalım o zaman. Drone uçurdum, uyarı aldım. Bakanlıktan izin var mı diye. Kötü bir niyet yok. Ben bu drone konusunu bir türlü çözemedim. Niye yasak, niye serbest değil bu arkadaş ya? İnsanlığa bir fayda oluyor bu. Gösteriyorsun burayı. Sümele Manastırı'nı gösteriyorsun. Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın hoşuna gitmesi gereken bir şey olması gerekiyor. Neyse birkaç öyle açı falan alabildim hızlı bir şekilde. Gittiğim her kilise ve manastırda veya camide vesaire tarihi kalıntı bir yerde sürekli bir isim, bir çizim falan görüyorum. Oranın bir geçmişi, bir şeyi var. Bir tarih var. Buraya gelen insanlar o yazıları falan görünce ne kadar kötü bir şey değil mi bu? Çok kötü bir şey. Ben bunun hakkında çok yorum yapamayacağım. Ama görüyorsunuz ben gördükçe anlatacağım bunları, göstereceğim sizlere. Habla español. Hello, Habla español. con Hola, todos hola. los Hola, hola. Gracias. Ando aquí conociendo un poco de ¿Qué decía? ¿Cómo se llama aquí? Sümele Manastır. Sumela. Sümela. Thank you very Mucho much. gusto. Bye bye. Bye bye bye. Yine denk geldiğim abi ve Delsi ve Bert ile beraber tekrar dönüyorum. Maçka'da beni bırakacaklar. Beni Maçka'da bırakacaklar. Ben Maçka'dan otostop çekip Gümüşhane'ye gideceğim. Gümüşhane Karaca mağaralarına gideceğim. Sağ olsunlar beni yine aldılar ya. Beraber indik tesadüfen. Bir denk geldik hani. Yani tam böyle zamanlama sanki ayarlanmış gibi. Ben işimi bitirdim, aşağı doğru geliyorum, konuşuyorum, baktım onlar da geldi. Gel seni götürelim dedi, zaten biz de dönüyoruz dedi. Allah. Adam ya, vallahi var ya. Muslim religion say every day do one good thing. So help somebody. Hep somebody. Yes. Thank you. Muslim religion every day Hı. one good labor, one good thing. It's good for karma. So we help you come here. Ha,
It's good. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Valla ne dediğini çok anlayamadım ama benim bir anladığım kadarıyla şey dedi işte seni aldığıma, seni yardım ettiğime sevindim. İyi oldu falan filan böyle bir şeyler anlattı. Herhalde öyle bir şey anlattı ya anlayamam. Beden dili ya. Beden dili her şeyden önde, her şeyden önde gidiyor. Bütün dillerin anası babası beden dili abi. Ben anladım ne demek istediğini. Hani siz de çevirirseniz artık daha güzel olur. Herhalde şey dedi. Çeviriyorum. Dedi ki ben sana yardım ettim. Seni aldım. Arabamı aldım falan filan. Beraber iyi oldu falan. İyi gibisinden bir şeyler anlattı da. Herhalde öyledir. Ama üzüldüm ya 1405 lira ödediler buraya. Bir de ben buradan bahsedeyim. Burası tam bir ticaret yeri olmuş. Abi girişte para ödüyorsun. Buraya geliyorsun. Otobüse para ödüyorsun. Yukarı çıkıyorsun. Gene müze kartıyla içeri giriyorsun. Hani hem orada hem burada hem yukarıda, yani buradan da otobüsle yukarı çıkıyorsun. Hani arabanla da çıkamıyorsun oraya kalabalık oluşmasın diye. Hani olabilir, güzel bir şey bu ama bir bildiğiniz ticaret merkezi olmuş burası. Benim müze kartım vardı Allah'tan, 60 lira ödemedim. Olmasaydı 60 lira ödeyecektim yukarıda. 52 lira ödedim dolmuşa sadece. O kadar. Yukarı çıktık. Sordum yukarıda ekstra sizden para aldılar mı, almamışlar yukarıda. Sadece burada almışlar. Gerisi bedavaymış hani. Ondan sonra almıyorlarmış. Ama benim müzik kartıma baktılar. Tam bu girişte alıyorlar parayı. Hemen arkada kaldı. Oradan alıyorlar. Oradan devam ediyorsunuz. Bunlara da çok geldi yani. 1405 lira dediler de çok fazla dedi. Aşırı fazla dediler. Onlar da biraz şey oldu. Rahatsız oldular fiyattan dolayı. Bilmiyorum. Öyle. Şimdi Maçka'nın çıkışına doğru gidiyoruz. Yolda beni indirecekler. Onlar Trabzon'a gidiyor. Yarın Antalya'ya gideceklermiş. Ben de Gümüşhane'ye gideceğim dediğim gibi. Can I get off? Yeah. Yeah, there. Here. Okay. Yeah, no problem. Thank you for picking me up. Thank you very My much. pleasure. Bye bye. Up. God bless you. No. So Moment. Moment. Okay. Kijk maar. Okay. Ah, okay. It's, Thank you very much. Bye bye. Gracias, hola. Gracias. Teşekkürler ya, vallahi ya. Okay. Vallahi var ya, beni aldığın için teşekkür ederim demek istiyorum. Ama dönmüyor abi, dönmüyor. Ne zaman dönecek bu dil? Neyse ben yukarı çıkacağım. Yukarıdan devam. Burası da Gümüşhane'ye gidiyor ya. Ben karşıya geçmem gerekiyor. Şu karşıya geçip buradan otostopa devam edeceğim. Buradan gidenler Gümüşhane'ye gidiyor. Haydi bakalım.